Son videoda Selimiye'ye bisikletimle gelip böyle bir iki gün çadır atarak konaklayacağımdan bahsetmiştim. Belki sabahları kalkıp denize girer, yüzümü denizde yıkardım. Selimiye etrafında küçük turlar atar vesaire vesaire. Bu tip hayaller kurmuştum. Ya bisikletlerin de benim bisikletim de yani çamur içinde, toz içinde, böyle vidaları paslanmış, bazı yerleri böyle elden geçmesi gerekiyor. Hala geçen seneki Gökova bisiklet turunun plakası üzerinde. Ne bileyim şu suluk kırılmış, arkada çamurluğun vidası düşmüş, iple bağladım. Yani bisikletin bir bakıma ihtiyacı var, iyi değil. Gerçi bu arada bu civarda böyle fırtınalar falan oldu. Aynı zamanda bir bayram tatili araya girdi ki bu arada önceki bayramımız, geçmiş bayramımız kutlu olsun. Bir de tabii ki ben de iyi değildim. Tıpkı bisikletim gibi. Yani herkesin böyle hayatında olur. Aniden kalktığında, yataktan ayaklandığında, eğilip çömeldiğinde bir baş dönmesi, denge kaybı hepimizin yaşadığı şeylerdir. Bunlar ara ara olur. Ama benim böyle süreklilik arz eden bir duruma dönüşmüştü. Hatta elimde, kolumda, ayaklarımda bir hissizlik duygusu vardı. Hatta yüzümde lokal, nasıl diyeyim, uyuşmalar vardı. Bunu ciddiye almam gerekti. Doktora gittim. Doktora gittim diyorum ama bunun üçü acildi. Yani öyle söyleyebilirim. Hatta bayram arifesi ve bayramın ilk günde ben hastanedeydim. Öyle söyleyeyim. 5 MR çekildi bu süreçte. Bunlardan biri ilaçlıydı. Beyin MR'ları. 3 kez de kan tahlili oldum. Ve bunların sonucunda da bütün bu görüntülemeler, tahliller falan temiz çıktı. Senin tek yaşadığın şey stresten. Benim bu arada gençliğimden beri bu saç diplerimde bir egzama vardır. Hatta sedef falan diyen de olmuştu. Ama bu süreçte böyle yüzüme falan sıçradı. Böyle yanmaya başladı, kupkuru oldu, meşin gibi kurudu böyle, kabuklandı falan. Aynaya bakamaz oldum. Sonra tabii dermatoloğa gittim bununla ilgili olarak da. Dermatolog benim hikayemi dinleyince o da yani strese bağlı olduğunu söyledi, tekrarladı. Zira senin Kasım ayından beri bu tansiyonla ilgili yaşadığın şey, hatırlayacaksınız herhalde birkaç video önce tansiyonumla ilgili bir problem yaşadığımı. Sanıyorum yılbaşının ilk videosuydu. Söylemiştim, bir genetik miras, aileden bir miras olarak bahsetmiştim ve bu süreçte yaşadıklarımın bende bir stres yarattığından bahsetti. Zaten bir hafta sonra kullandığım pomatlarla birlikte o bütün bu yaralar falan geçti. Ki doktor da onu dedi, yani kontrol etmeye bile gerek duymadı. Yani dedi, cildin böyle bir strese reaksiyon vermiş. Eğer başka bir durum olsaydı, yani akut bir durum olsaydı zaten geçmezdi. O yüzden çok şanslısın. Bu çabuk atlatabileceğin strese bağlı bir durum. Zaten benzer şeyleri daha sonra nöroloğum, kardiyoloğum, kulak burun boğazcım, hatta işte boynum için gittiğim fizyoterapistim bile söyledi. Yani işin aslı beyin, zihin insana acayip oyunlar oynuyor. Kendimizi hasta etmek gücüne gerçekten muktediriz. O yüzden hiç kimsenin kafasına bir şey takmaması gerektiğini söylüyorum. Küçücük bir şey bile insanı ne hallere getiriyor. Ben burada haftalarca kanepede yattım. Hiç evden çıkmadım mesela. Ama şimdi iyiyim. Uygulanan tedavi, aldığım ilaçlar iyi gelmeye başladı. Hatta geçen hafta madem bisiklet dedik, Ebru ve Seçkin ısrarlarıyla birlikte böyle kısa bir bisiklet turu da yaptık. Gerçekten beni çok mutlu etti. Neşem yerine geldi. Ebru ve Seçkin hayatımıza her zaman güzel dokunuşlarda bulunmuşlardır zaten. İnsanın böyle arkadaşları olması çok güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Selimiye ya da Marmaris'e her gelişimde Seçkin zaten hep yanımda oldu. Hiç yalnız bırakmadı beni. Ebru desen zaten bu evin mimarı projesini de o çizdi. O nedenle her ikisine de minnettarım. Gönül isterdi ki inşaatın her aşamasını kayıt altına alabileyim. Ama buradan Selimiye'ye gitmek hem yorucu hem çok masraflı. Sağ olsunlar mühendisimiz Ceyhun ve orada çalışan ustalarımız bizi her daim haberdar ediyorlar. Zaman zaman fotoğraflar ve videolar atıyorlar. Şimdi de bu haldeyiz. Programın birkaç hafta gerisinde kalsa da artık ayağa kalkmış bir yapı görmek çok gurur verici. Al işte Bozcaada'daki bağ oldu sana Selimiye'de bir ev. Bugün itibariyle bütçemizi sıfırlamış bulunuyoruz. Belki bir parça
kendimizi işte çatı ve doğramalar için zorlayacağız. Ama ardından stop. Keşke kimi şeyi önceden alsaydın. Ne bileyim işte tuvalet taşını, musluğunu, evini, belki bir iki beyaz eşyanı falan diyenler oluyor. Ama onları alsaydık bütçemiz dahilinde evi bu hale getiremeyecektik. Yani benim yaşadığım stresi bu eve bağlayanlar da var. Çünkü bugünün ekonomik koşullarında, günümüz Türkiye'sinde hani acaba paramı yanlış bir yere mi işte oynadım, yanlış bir yatırım mı yaptım, buna takmış olabilirmişim diyor düşünce o inananlar. Kimi de tam tersini söylüyor. Aslında çok doğru bir yatırım yaptım. Tam da bu koşullarda böyle bir yatırım yapmak önemliydi. Uzun süredir öyle duran bir arsaya bir değer katmış oldum ki ben de buna inanıyorum. Ama bir taraftan da merak ediyorum. Yani sizin böyle benzer bir bütçeniz olsaydı ki hadi benimkinin biraz üstüne yuvarlayalım. 2 milyonunuz var benim. 2 milyon Türk liranız var. Ve gerçekten böyle insanların bakıp da burası çok güzel bir yermiş dediği, hatta satın almak istediği cevher bir arsanız var. Böyle dönüm dönüm değil. 250 metrekare benimki gibi. Nasıl değerlendirirdiniz? O arsaya ev yapar mıydınız? Ya da farklı bir yol mu seçerdiniz? Ki ben de şu anda Selimiye'de metrekare fiyatları ne kadar bilmiyorum. Birazdan onlara bakayım. Ama yorumlarda buluşalım. Hani bununla ilgili siz böyle bir bütçeye ve böyle bir arsaya sahip olsaydınız paranızı nasıl değerlendirdiniz? 2 milyonunuz var, 250 metrekare arsanız var. Yalnız bırakmadınız, hal hatır sordunuz, hatta mesajlarınızla geçmiş olsun dileklerinizi ilettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Rains are gone, like a light in the night, you will always be my home.